Yavaştan başlayalım o zaman ya. 30 oldu sanırım. Bundan sonra yetişen yetişir. Şimdi hani developer update kısaca her expansion'dan önce böyle bir developer'lar çıkar. Genelde yeni çıkıyor. Daha önceden Chris Metzen konuşmalar yapıyordu. Oyunun hani pazarlamak maksatlı, pre-purchase'a hani daha çok arttırmak maksatlı. Bir yandan da Collector Edition'ı falan duyurulduğu bir içerik oluyor. Aziz hoş geldin. Önceleri bu biraz daha yoğun oluyordu. Daha da uzun oluyordu aslında. Hani ama şu anda biraz daha kısa kestiler sanırım. De olabilir. Ama hani Shadowlands'te neler olacak? Bizi neler bekliyor? Yani neleri göreceğiz? Neleri bizden bekliyorlar? Hani ya da oyuncu olarak neleri göz ardı ediyorlar? Neleri yapıyorlar? Hani bunların hepsini böyle bir konuştukları bir video olmuş aslında. Şimdi böyle bir başlayalım yavaştan. İyi selamlasın bizi. Hi, everybody. Thank you, John. Thank you for sharing your morning or evening with us, as the case may be. Super hyped to be able to share that collector's edition with everybody. One of my favorite features that John didn't get a chance to mention is that those pins actually have a self-destruct mechanism. Basic selamlıyor. Hani işte geyik boş yapıyor. İşte bu Collector Edition'daki pinler hakkında Built in. espri So falan. talk a little bit about what is coming up in the beta ahead and Şimdi Shadowlands'in betasının önümüzdeki hafta geleceği duyuruldu. Muhtemelen çarşamba günü ya da işte önümüzdeki hafta diyorsa belki pazartesi falan da olabilir. Emin değilim. Ama server reset de gelir muhtemelen. Server resetle beraber beta'nın geleceği, yani tam server reset mi diyemeyiz ama beta'nın geleceği söylendi. Şimdi beta'da bizi neler bekliyor? Alfa'da neler olmuş? Bunlarla ilgili beta opt-in yapan siteden girebiliyor Cerberus. Bunlarla ilgili bilgiler alıyor olacağız. Shadowlands in general. So first, I want to look back at the 3 months since we launched our alpha. Alfa'ya başlayalı 3 ay oldu diyor. 3 aydır alfa var. Just about 3 months ago to this day, the alpha began, and we welcomed thousands of folks from around the world in to begin to share this great project that we've been working on really for the last couple of years. You know, we've at this point journeyed through the 4 main zones of the Shadowlands, seen a glimpse of the Maw, experienced Covenant active abilities, and of course, seen Torghast. Our valiant alpha testers have completed over 800,000 quests in that time. Şimdi Alfa'nın içeriğindeki sayısal dataları veriyor. Bunu BFA'da da yapmıştı. 817.508 quest tamamlanmış Alfa'da. Ve bu Exiles Reach var. Biliyorsunuz oyuna yeni başlayanlar, yani Shadowlands'le beraber başlayanlar, daha önce maksimum level ulaşmayan insanlar, Exiles Reach adı verilen böyle bir bölge var. Bu bölgede kasıyorlar karakterlerini. O bölgede 2124 kişi karakterini kasmış ve sonrasında BFA'ya ilerlemiş. Over 2,000 unique characters have finished Exiles Reach, our new player experience on the Alliance side, and ventured off to join the Alliance and go to Kultiris. Over 62,000 Torghast players have... Aerodinamik, teşekkür ederim takip için, hoş geldin. Sorularınız varsa bu arada chatten bu sırada sorun. Bu bir de YouTube videosu olacak. Ondan sonra YouTube'da da insanlar takip edebilsin diye. 62.727 tane Torghast run'ı yapılmış. Been undertaken on our alpha servers. And alas, just over 11,000 of those ended in the clutches of the Tara Guru'da be more careful next şeyin time. içindeki, Torghast'ın içindeki bizi kovalayan abi. And crucially, over 64,000 in-game bug reports using our in-game reporting tool have been entered by alpha Çıkış testers. tarihi belli Our olmadı. QA team internally is busy poring over those. So far, I think they've cataloged something like 1,600 unique bugs that are being tracked in our system as a result of those reports, which will be fixed, of course, by the time Shadowlands comes out. And we know that's just the tip of the iceberg. This is really, an invaluable tool, and every bit of your feedback matters. Speaking of feedback, yani bu konuda gerçekten bu pakette çok uğraşıyorlar. Buraya özellikle değinmek istediğim için durduruyorum. Mesela countless invaluable feedback diyor. Feedbacklere, BFA'da feedback almayı reddettikleri için, BFA'nın betasında feedbackleri doğru değerlendirmedikleri için, biliyorsunuz BFA çok sıkıcı ve yorucu bir paket oldu. Bunun tam karşılığında, aslında tam karşısında olarak bu sefer de bütün feedbackleri açıklar. Hani 64.440, yani neredeyse hani 65.000 bug report gelmiş ama eş zamanlı olarak da Reddit'te konuşulanlar, forumda konuşulanlar, bunların hepsi, hani biz bunların hepsini dinliyoruz, kulağımız açık, lütfen bu konuda hani geri durmayın diye de ısrarla konuşuyor. Kendi sesimi biraz yükseltebilir miyim? Yükselteyim. Şu an iyi mi sesim? Splings. Geliyor mu? Yakın zamanda mikrofon işini çözeceğim.
Okay. It's not just the feedback within the tool, but also broader discussions on the forums and the community at large, on places like Reddit and Twitter, and the videos folks are making to share reactions, thoughts, and ways in which the experience that they're seeing could be improved. Something that our entire development team is eagerly attentive to. Now, our alpha experience and our alpha process really is a true alpha. For the past weeks, what you have been seeing is the active organic evolution of the game. Sometimes a build might have a change that literally is 5 days old. It's an experiment. It's a solution to some problem that was discovered, and we want to see what reactions are immediately. There's a very quick turnaround. İstifa etmemiştir. Aynen. Şu anda şey açıklıyor. Buraları biraz hızlı geçeceğim. Hani biraz ileri alabilirim. Şey diyor yani gerçekten şu anda bizim alfadan bahsettiğimiz şey tam olarak alfa diyor. Yani alfa dediğimiz şey. Gerçekten diyor 5 gün önce koyduğumuz işte bir dağ, bir mağara herhangi bir şey organik olarak anında değişebiliyor. Hani oyunun içinde sanki oyunu tekrardan yapıyormuşuz gibi bir durum oluşuyor. O yüzden hani alfa süreci bu noktada çok verimli geçti gibi aslında pozitif bir feedback veriyor ama daha çok Reddit'ten, forumlardan falan konuşmaları çok övdü. Daha doğrusu hani takdir ediyor gibi bir tavırda. Bu da şey demek yani feedbackleri dinliyoruz lütfen. Sizi dinliyoruz. Ne istiyorsanız söyleyin gibi. Herhangi bir derdiniz olduğunda lütfen forumlara yazın. Time there, and it's a collaborative process between us and the community. And so, we've seen some change in the system or time limits there. An area in Torghast we've heard a lot about, and the grim prospect of only being able to do is, frankly, just how much fun people is a week. I think we'd previously discussed that the endless corridors section of Torghast would be completely ungated, but I'm actually happy to announce that at this point we are shifting to completely remove all keying from all the wings of Torghast. And so you can run it to your heart's content if you want. Merhaba, iyi yayınlar demiş. Hoş geldin Ayrı'dan. Şimdi bakın bu çok güzel bir haber. Yani şöyle bir haber. Torghast'ın geldiği zaman biliyorsunuz Torghast'tan kısaca bahsedeyim. Alfa sürecini hiç takip etmeyenleriniz olabilir. Ve az çok fikri olanlar da olabilir ama genel bir yapıda eğer bunu YouTube'da izleyenler olursa onlara da söyle göstermek için. Torghast bize Move'la beraber gelen aslında Shadowlands'in en efektif contentlerinden biri. Roguelike bir tarzda kuleye tırmanıp kuleden kendi legendary'lerimizi craftlamamızı sağlayan materyalleri topladığımız sürekli organik olarak değişen bir girdiğinle ikinci girdiğinin aynı olmadığı bir özellik de aslında oyuna gelen bir çeşit senaryo sistemi diyebiliriz. Solo da girilebiliyor, parti de girilebiliyor. Umarım beta gelirse beta'da bunu oynayıp zaten gösteriyor oluruz ama birçok alfa videosu da var YouTube'da Torghast'la ilgili. Buna birçok yöntem denediler. Yani bir Mythic Plus gibi zamanlama koysak mı dediler. Zamanlamayı kaldırdılar. Sonra dediler ki bir şey farmlayıp mı girseler dediler. Tıpkı Mage Tower'lar gibi hani nedir şart farmlıyorduk o zaman. Böyle bir şey mi yapsak dediler. Hani en nihayetinde karara bağladıkları şey bugün ya Torghast'a girerken sizin önünüzde hiçbir farm, hiçbir key, anahtar vesaire olmayacak. İstediğiniz kadar Torghast'a girip takılabileceksiniz. Hani istediğiniz süreçte eğlenebileceksiniz. Sadece Torghast durumu hani belli bir belki alabileceğiniz şeylere limit getirebilirler. Yani ilk haftadan herkes 20 tane Legendary'i craftlayıp oyunu bitirdim diyemesin diye bu tarz bir durum olabilir ama bu key durumunu ortadan kaldırmaları, yani Torghast'ı serbest bırakmaları, hani isteyenin zevk aldığı için oynayabilmesi falan bu çok hoş bir şey bence. İnsanları time gate'e sıkıştırmak konusunda son iki expansion'da çok can yakıyordu Blizzard. Şu anda düzgün bir sisteme sokmaya çalışması bence güzel. Türk oyuncu kitlesi olarak oyunu Türkçe destek istemek için de doğru zaman mı sence? Olabilir ama bu desteğin gelmesi çok zor ya şu an. Want to go in, have fun with a buddy, try out a new build, just experience the dynamic gameplay of Torghast. We don't want to get in your way. We'll figure out a solution to the reward system there to make sure that you're not İkincisi olabilir required Kadir. or overly encouraged to endlessly grind it all week. But if you want to do it just because it's fun, we don't want to stop you. Of course, our class team is listening, and our combat team are listening to the feedback there, and there are regular updates coming out and many more to follow. Our level design team, which sculpts the hills and the mountains and the roads that shape our zones, are actually eagerly devouring every bit of footage of people playing the alpha they can get their hands on, often watching people who get turned around or confused or stuck trying to climb up a hill that looks like it should be climbable. Gerçekten videonun belki başlangıcı yani 15. dakikada falan başladık. 10 dakikadır tamamen feedback
yani feedbackleri değerlendirdiğinden bahsediyor. Yani şu anda mesela leveling dizaynı yapanlar oyunda, bu insanlar oturup milletin YouTube'daki footage'larını veya Twitch'teki YouTube yani footage'larını, bu yayın tekrarlarını veya yayınlarını izleyip hani nerede kafaları karışıyor, nereden tırmanıyorlar, nereye gidiyorlar, yollar, dağlar, ovalar, bayırlar, bunların hepsini bir bir kontrol edip, hatta devouring diyor orada, yani hani böyle sindirmek diyelim biz ona. Hani işlevini sindirip ona göre tasarımlar yapmaya çalışıyorlar diyor. Yani bu kadar hassas olmasının sebebi de dediğim gibi tamamen BFA'nın ağır faillamasından dolayı. O yüzden yani bu üsluba girmiş olmaları güzel. Bir şeylerin değiştiğini gösteriyor ama nereye gideceğine bakacağız. And they're instantly going in, fixing those areas for the next build, the next week. Every part of the game, our character artists who are looking at reactions to character customizations that are going out and hearing what people are most excited about, what they wish they could have, what options are missing, and doing what they can to add that. So I can't thank all of you enough, both the people who are in the alpha who have been testing there for us, but also those who are sharing their thoughts as part of the broader community conversation. The work that goes into Shadowlands Hala aynı is üslupta devam ediyor. Herkese çok as much teşekkür ediyorum. yours as it is ours. Müthişsiniz. Truly. Alfa'da olanlar veya Now, dışarıda olanlar vesaire. Turning the corner, looking ahead to what the next weeks will Şimdi hold. önümüzdeki hafta ne olacak? Şimdi ciddi konulara So what does girdik. beta mean? For us, beta certainly means the game's not done, but the framework is there and is complete. Bu tanım çok önemli bence. Hani önümüzdeki hafta bizi beta bekliyor demiştik zaten. Diyor ki hani beta ne demek diyor. Bizim için beta demek tabii ki oyunun tamamlanmış olduğunu göstermez ama oyunun çerçevesinin hani neredeyse tamamlandığını gösterir. Yani bir çevrelendiğini gösterir. Bu şey gibi yani hani şu anda oyun bundan çok böyle radikal değişiklikler göstermez. There shouldn't be missing pieces, giant missing ones where there's an entire feature that's not there, or there's a zone that's not yet playable. While those things are true, we continue to call it alpha. But we're getting very close to, pretty much the framework all being intact, being present. And so the level cap is going to go up to 60 when beta begins. Level It's 60'a also going to çıkıyor. mean a Hoş geldin first bize. look at our endgame systems, at truly joining a covenant, at visiting your covenant sanctum, playing through that content, playing through our outdoor world max Halo level oynadığın content. zaman tişörtü yapıyor. Ha, okey. Okey. Şimdi burada şey çok önemli. Hani ilk defa hani 60 leveli göreceğiz oyunda. Daha çok alfada olanlar 58'de ya da Torghast'ta denerken 60 levele çekiliyorlardı ama kendileri bizzat 60 level değildi. Endgame'ini görmeye başlayacağız oyunun. Endgame'ini görmeye başlamak önemli çünkü görevi yaparken, kasılırken diyelim biz her Covenant'ın map'inden mutlaka geçeceğiz. Maksimum levele geldiğinde de Oribos'ta bir Covenant seçeceğiz. O yüzden hani artık ciddi olarak beta'da Covenant'lar seçilmeye başlayacak. Hani bu çok 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 önemli bir durum. Hani insanların artık Covenant ve Soulbind'larını görüp neler yapabileceğini görmesi önemli. Our max level dungeons, our raids, experiencing soulbinds, and more. And there's a lot of work still to be done to flesh out the details of these systems, but everything should be there, and that's why we are now calling it beta. Now, perhaps most importantly for many of you, this also means a big new invite wave going out. That's going to start next week. Invite'lar The process başlayacak. will continue as we also want to, maintain a lot of concurrency on our test servers, so we can get feedback on what zones feel like when there are dozens or hundreds of people in there competing over spawns, trying to do quests together. So make sure to go to our Battle.net account options, check your settings there, make sure. Evet, kısaca şey dedik işte hani orada hani birçok insan invite gidecek, gitmesi de gerekiyor. Giden insanlar bize hani maplerin nasıl hissettirdiğini, oyunun nasıl hissettirdiğini falan göstermesi gerekiyor diye. Hani beta'nın reklamını yapmış oldu. Güzel bir gönül alma. Opted in to Warcraft beta if that interests you, and be patient. Don't get frustrated if you don't get an email from us right away. İlk etapta We'll continue almazsanız to do diyor, invites over the course of şey the yapmayın, summer. canınızı sıkmayın. Yani And as yaz John boyunca said, of devam course, edecek bu diyor. This kicks off next week. So I want to take the rest of our time together just to talk a bit about some of the things that you're going to be seeing as part of that endgame loop. Some of this is stuff that we haven't really had a chance to say much about since BlizzCon, and so I wanted to just share some more details and how the designs have evolved since we last Detayları discussed them. paylaşmaya başlıyor şimdi. So first off, covenants. As we have said at great length, covenants are the centerpiece of Shadowlands, the Shadowlands expansion. This is where all roads lead.
Şimdi hani daha önce de söylemiştik dedi. BlizzCon'dan beri bu konuyla ilgili çok fazla içerik paylaşamamıştık. Hani şimdi konuşmaya başladık gibi bir durum oldu. Biliyorsunuz dedi anahtar noktası Shadowlands expansion'ın anahtar noktası Covenant'lar dedi. Hani ne yaparsanız yapın en nihayetinde yolunuzun çıkacağı yer Covenant'lar. Gördüğünüz gibi 4 tane Covenant var. Kayn'in, Ventir, Necrolos ve Nightfang. Hani bu Covenant'lar arasında tercih yapma kısmı. As you journey through the zones of the Shadowlands, you will play through all 4 zones. You will meet the 4 controlling powers of the Shadowlands. You get a chance to borrow their powers, get a sense of their personalities, their ethos, their aesthetic. And at the end of that road, when you hit level 60, what awaits you is this fateful choice as you return to Oribos, now fully understanding the stakes that are affecting the Shadowlands and really all of existence, and choose whether you want to cast your lot with the Kyrian of Bastion, the Venthyr of Revendreth, the Necrolords of Maldraxxus, or the Night Fae of Ardenweald. Az önce dediğim şeyi tam olarak tekrarlamış oldu aslında. Zaten siz bütün map'lerde Covenant'larla tanışıyorsunuz. Hani normalde bu Legion'da ve BFA'da değişmişti. Hani burada oynayanlar biliyordur. İstediğiniz map'e gidip istediğiniz map'ten başlayıp maksimum level'e ulaşabiliyordunuz. Bu tamamen sizin tercihinizdi. Shadowlands'da bu tamamen değişiyor. Tekrar eski yönteme dönüyor. Yani sizin level aralıklarınız belli. Varsayıyorum 50 ile 52 arası Kyrian yani Bastion'a gidiyorsunuz. Ondan sonra 52 ile 54 arası bir yere, 54 ile 56 arası bir yere. Hani işte side quest'lerle belki o fazla level alabilirsiniz gibi düşünebiliriz ama hani bütün map'leri mutlaka dolaşabiliyorsunuz. Sizi bir linear yani düz bir çizgi halinde bir düzgün şekilde götürüyor diyelim. Maksimum level'e geldiğinizde ama bunlardan birini seçmeniz gerekiyor. Yani bu da sizin tercihiniz olduğu için aslında iki özelliği de birleştirmiş gibi düşünebiliriz yani. Hem eskinin leveling sistemi hem de istediğin map'te takılma, istediğin Covenant'ta takılma gibi oyuncu tercihi kısmını, yani agency kısmını ortaya çıkaran bir durum. Bu hoş bir durum bence. Yani insanlar işte hangi map daha hızlı kasılır, nasıl yapar diye düşünmek yerine linear bir questline'le bütün hikayeyi kavrayıp ondan sonrasında dönüp istediği Covenant'ı, beğendiği Covenant'ı veya kendisi için daha faydalı olan bir Covenant'ı seçip onun üzerinden devam edebilecek. And as you make that choice, what that means is unlocking an entire sphere of gameplay and content for you. But what we've seen so far in Alpha really is just the tip of the iceberg. It's just these couple of active abilities that you get to experience. You have done well. We also made sure to make those testable as early as possible, just to get mechanical feedback on them and what felt good and what didn't. Hoş geldiniz. Silver 06 teşekkür ederim takip için. Hani burada mesela yeni şey diyor yani hani daha diyor alfada gördüklerimiz diyoruz. Hani iceberg'in görünen tarafı diyor. Daha da diyor hani bunlar da değişen şeyler olacak. Daha büyük içerikleri olacak. Hani bunlardan bahsediyor biraz. But now it's time to see the rest of the iceberg and Şimdi everything the Covenant is. iceberg'ün geri kalanını görme So on the vakti geldi system diyor. side, first off, one of the most prominent immediate things you're going to experience is soulbinds. Şimdi ben bu Soulbinds'a başlamadan önce ufakça bir açıklayayım. Şimdi arkadaşlar seçtiğimiz her Covenant'ın kendi içinde sayısına net emin değilim ama burada gördüğüm kadarıyla 3 her kendi içerisinde 3 tane Soulbind'i var. Soulbind biliyorsunuz normalde bizde itemların üzerinde yazıyor. Soulbind bir item size bağlı oluyor. Satamıyorsunuz, atamıyorsunuz. Sadece NPC'ye verebiliyorsunuz belli bir ufak bir gold karşılığında. Burada bizim artık Soulbind'larımız oluyor. Soulbind'lar dediğimiz şey de seçtiğimiz Covenant'taki kahramanlar. Bunlar geçmiş yaşamlarındaki özelliklerini yine Shadowlands'e taşımış durumdalar. Onlarla Soulbind oluşturduğumuz zaman güçlerimizi birbirimizle dengeliyoruz demek. Yani paylaşıyoruz güçlerimizi demek. Bu da bizim aslında Legion'daki Artifact Weapon Talent Tree'mize çok benziyor. Hani buradan ekstra özellikler açmamız. O yüzden Soulbind'ları şimdi yeni anlatacak. Sonra da ben zaten durdurup devam ediyor olacağım. So soulbinding is this ancient ritual in the Shadowlands whereby two souls can link themselves to each other, sharing a portion of their identity, of their memories, and also of their powers. And so as you join a covenant, you'll be able to form soulbinds with certain key powerful souls that are affiliated with that covenant. These will be characters with vibrant, memorable personalities, many of which you will have met while leveling up and while questing through those zones. Şimdi birazcık böyle hani lore tarafından bahsetti ama oralara dediğim gibi şu an girmeye gerek yok. Şu an sadece oyunun mekanik kısmını ciddi konuşmak lazım merak eden oyuncular için. Şimdi Soulbind hani sisteminde mesela bir tane skill'in üzerine gelmişler. Onu bir okuyalım. Dauntless Duelist diyor. Pasif bir efektmiş. Bu diyor ki the first enemy you damage in combat is marked as your adversary. You deal 4% more damage to them.
Hani target'ı bir combat anında vurduğunuz ilk hedef sizden diyor %4 bonus damage alır. Siz de ondan %2 daha az damage alırsınız diyor. Bu da diyor sadece bir kişi de olabilir. Yani mass pool'larda falan bütün moblara yaptığınız gibi bir warrior'ın özelliği değil de aslında daha çok sizin bireysel, belki PvP'de daha efektif olacak bir talent'ı. Ama buradaki talent ağacını görüyorsunuz, bakın skill'ler var bu şekilde. Buradaki boşlukları da birazdan yine açıklayacak hani o kısımda, ama buradaki skill'lerin hepsini işte Soulbind'la beraber açtığınızda daha da güçlü olacaksınız. Bu artifact yapına çok benzettim ben bu işi. So here, I'm going to use the Venthyr and Revendreth for a lot of these upcoming examples because that's the first covenant that we're going to have playable in an upcoming build. Nadia, the Mistblade, she was a renowned duelist in life, and that persona really shapes all of her abilities and the ways in which she's going to enhance your combat ability, grant you utility, and more. And so what each soulbind represents, as you can see in this slide, it's effectively a talent tree that you can, you will traverse down as you gain power in your covenant. You can pick which path you want to go down, customize your gameplay, customize those abilities to suit your gameplay. Now you may be noticing the empty slots in this tree. That's where you're going to put these items that are called conduits. Now for those who Şimdi burayı çok net açıklamak gerekiyor. Şimdi o boş yerlere gelecek şeyler aslında biz buraya diyor conduits diyoruz diyor. Conduits iletken diye düşünebilirsiniz aslında Türkçe karşılığı. O boş yerleri biz hani Legion'da nasıl artifact weapon'larımıza biz relikler koyuyorduk ve relikler bizim işte bazı skill'lerimizi bufflıyordu vesaire yapıyordu falan. Hani Legion'ı hatırlarsanız eğer, örnek veriyorum, sizin işte 4 ranklı bir ama 3 ranklı bir buff'ınız vardı. Frost için konuşayım mesela. Frost at Night'ta Remorseless Winter'ınız %15 buff'lı vuruyordu. Bir relik daha takarsanız %5 daha arttırıp %20 oluyordu bu. Burada da buraya conduit'leri koyacağız. Conduit'leri koyduğumuz zaman dungeon'ların içinde raid'lerden, boss'lardan bizim düşürdüğümüz şeyler bunlar. Relikleri buraya yerleştirip bir skill'leri aktif ediyor olacağız. Yani bu bence yani hoş bir şey. Dungeon'ların oynanabilirliğini hani tekrar arttırması adına, hani Mythic Plus'ları yapmanın amacı sadece Rio skoru olmaması adına, umarım Azerite Power gibi weekly chest'ten atılan bir şey olmaz da dungeon'lara girip farmlanabilir şeyler olurlar. Played Legion, you may remember relics that you put into your artifact. Bak aynı şeyi söyledim. These are fairly similar. Conduits are going to be items that you can get from dungeon bosses, raids, PvP, a wide array of max level item sources. And unlike the soulbind traits, which are universal, where an arms warrior and a holy priest have the same traits if you have Naji as your soulbind. Burası önemli. Diyor ki soulbind'ların bu özellikleri var ya, klasa göre değişmiyorlar şu boş olanlar dışında. Bir holy priest de dedi, bir warrior aynı şeye sahip olabilir dedi, eğer aynı covenant'ı ve aynı soulbind'ı seçtiyse. Ama bu conduit dediğimiz dungeon'lardan düşen bu relikler çok net olarak class spesifiktir. Conduits are spec specific. They will do things like improve your ignore, hatta spec spesifik, or whatever you choose to slot it. There are different conduit types. Some are going to focus on increasing your throughput, like your damage and healing. Others are more about survival. Others are about utility. Again, klasik hani bunlar diyor, hani bu conduit'ler, bizim koyacağımız bu relikler duruma göre değişebilir diyor. Yani sizin işte damage output'unuz, yani damage'ınızı etkileyen relikler olabildiği gibi, conduit'ler olabildiği gibi, işte utility sağlayan, move speed verenler de olabilir, defansifler de olabilir. Bunlardan dilediğinizi kullanabilirsiniz gibi bir şey. This is letting you mix and match to choose the gameplay and the loadout that really best suits whatever you're looking to do on a given evening in World of Warcraft. Now, unlike Covenants, which themselves are a very weighty choice and not something that's lightly switched, Soulbinds have a great deal of flexibility, both in terms of respecking them at a nominal cost, nothing escalating like how Azerite was in Battle for Azeroth, or just switching from one Soulbind to another, the same way you might respec or switch talents. Bu çok güzel. Diyor ki hani soulbind'ları değiştirmek, olası bir şekilde soulbind'larınızı değiştirmek istiyorsanız, hani PvP için, dungeon için, raid için vesaire, bunların olduğu durumda yine Azerite'ı değiştirmek gibi para hani ve yükselen bir para talep etmeyecek veya nasıl söyleyeyim, Covenant'ları değiştirmek kadar, Covenant'lar biraz daha zor olacak değiştirmek diyor. Ama bunlar daha çok böyle talent veya spec değiştirmek gibi şeylerin, soulbind'ların arasında değişimler gösterebilirsiniz diyor. Bu da çok hoş. Truly, the idea here is to have a range of options, and you pick
what suits you for what you're looking to do right now. Now, as you join the sanctum, as you join the covenant, a key way in which you're going to progress within your covenant is by gaining renown. Burayı da açıklayalım. Buradaki kısımda diyor ki hani bir de renown varmış. Gain renown. Bu kısımda sizin bir covenant'ı seçtikten sonra o covenant'ın içinde covenant'a verdiğiniz aslında hani o covenant'ı güçlendirdiğiniz, farmladığınız kısım. Renown will deepen your connection with your soulbinds. It will also unlock a wide Hoş geldin range Salim. of features, rewards, followers, which we'll talk about in a little bit, cosmetics, and more. You'll earn renown. Follower'lar, kozmetikler ve daha birçok şeyi yine bu renown'u farmlayarak yapabileceksiniz. Elde By, on a edebileceksiniz. weekly basis, going out into the world, gathering anima, this precious lifeblood of the Shadowlands. Bir haftalık kepi olan muhtemelen. Haftalık weekly bir quest olabilir. Aynı Invasion'lar gibi. Bayağı gidiyorsunuz, questlerinizi yapıyorsunuz, anima farmlıyorsunuz, geliyorsunuz, animanızı teslim ediyorsunuz. Bu animayla da bunları aktif edebiliyorsunuz. Size işte follower verebiliyor. Yine mission table'ınıza destek olabiliyor. Covenant özelliklerini tamamen açmak için kullanıyorsunuz. That every covenant is starving for, or by going into the maw and rescuing tormented souls that really rightfully belonged in your covenant. Burası da çok önemli. Bunun yanı sıra diyor MoW'da orijinalinde sizin Covenant'ınıza ait olan ruhları hani MoW'a gitmişti ya arbiter bozuk olduğu için. MoW'a gitmiş ruhları kurtarırsanız onlar da size bunları sağlayacaklar diyor. Bu özelliği. Your realm, but that were instead cast into the maw because of how the machine of death is broken. This isn't an open-ended grind. This isn't like artifact power. This is a more, metered progression as you're working on behalf of your covenant. Bu diyor artifact power gibi veya Hazarite gibi farmlayabileceğiniz bir şey değil. Daha çok diyor Covenant'ınız için yapacağınız belli bir metrik bir aktivite diyor yani. Hani belli sayıyla sınırlı olacak mesela veya belli bir cap'le sınırlı olacak. Şeye benzettim ben bunu. Mesela Island Expedition'da siz 3 tane island yapıp barı doldurup işinizi yaptıktan sonra isterseniz tekrar gidip farmlayabiliyorsunuz ama çok büyük bir hani fark oluşturmuyor. Asıl olayınız sizin o weekly görevini yapmak gibi oluyor. Hani Island Expedition'larda. Bu da ona benzer. Hani birebir aynısı değil. Çok ağır grind değil ama ona benzer bir şey sanki. And we're making sure that really from the start, the moment Shadowlands launches, we have robust catch-up systems built in. Whether you are an alt, someone who's switched covenants, or someone who's just, late coming to the game, we don't want you to feel like you're behind or like you have some, catch-up calendar. But Renown is a primary way in which you will progress through the systems of the covenant. Covenant sisteminde ana olarak ilerleyebileceğiniz, temel olarak ilerleyebileceğiniz sistem bu Renown sistemi dedi. Ama zaten dedi Shadowlands'in başlangıcından itibaren bir catch-up mekanizması koyacağımız için isterseniz alt olun, yani alt karakteriniz olsun, isterseniz oyuna geç başlamış bir karakter olun, fark etmeksizin bu sistem kurulu olacak. Kendinizi geride kalmış hissetmeyeceksiniz dedi. Bunun da bir tanesi zaten BlizzCon'da duyurulmuştu mesela. Bir Covenant'la siz diyelim ki bir karakterinizle maksimum level ulaşıp ve Covenant'ınızı seçtiniz. Bu demektir ki artık onunla anima farmlamaya başladınız, değerlerinizi yaptınız. Alt bir karakter açtığınızda 50 levelden başladığınız anda bir Covenant seçebiliyorsunuz denmişti. Yani daha başından leveling sürecinde bile Covenant'ınızla hani işlerinizi halledebiliyorsunuz denmişti. Bu tarz bir durumdan bahsediyor sanırım. Including soulbinds, but also some stuff I'm about to talk about next. So each covenant has a sanctum. Now these are, there's loose inspiration is drawn here from things like the garrisons back in Warlords or the class halls in Legion. Each sanctum is the base of operations for that covenant, and this is a place where you're actually likely to begin and end most of your gameplay sessions once you're at max level. Maksimum leveldeyken başladığınız ve bitirdiğiniz yer genelde bu olacak diyor. Sanctum'lar diyor hani garnizona biraz benzetilebilir ama Draenor garnizonları gibi değil. Sizin diyor operasyon merkezleriniz. Shadowlands'da hareket edeceğiniz merkezler burası. Questlerinizi alacağınız yer. Muhtemelen eş zamanlı olarak daily questlerinizi, animalarınızı vesairelerinizi aktaracağınız yer. Kendinizi kuvvetlendireceğiniz yer. Operasyonlarınızın temeli kendi class hall'larınız demeyelim de artık şeyleriniz oluyor. Covenant hall'larınız oluyor. Each sanctum has a number of features to it that you can upgrade, but really restore to functionality.
Because I think what we're going to learn as we venture through the Shadowlands is that this was a vibrant place that had its own ecosystem and politics and, people with various pastimes. But all this has been thrown into disarray as a drought plagues the land, everything is withering, starved of anima, and chaos really is consuming the Shadowlands. And you, as a champion of your covenant, will be working to restore that order. Buradaki MK hoş geldin. Beta ne zaman geliyormuş? Haftaya geliyor MK. Önümüzdeki hafta beta gelecek diye duyurdular. Buradaki asıl olay diyor hani siz diyor bir şampiyon olarak o Covenant'ı seçtiğiniz için artık o Covenant'la beraber çalışmaya başladığınız için anime kuraklığı yaşayan, kendi içinde politik sorunları olan vesaire olan Covenant'larınızı alıp toparlayıp düzeltmek de size düşüyor. Bu tarz upgrade'leri yaparak da aslında Covenant'ınızı yani bu ait olduğunuz Sanctum'u düzene sokuyor oluyorsunuz dedi. To restore things to how they once were. And that will be largely accomplished by getting anima, rescuing souls from the maw, and restoring, activating these structures. Burada dedi işte bunun da 3 temel yolu var. Yani 3 temel demedi 3 yolu var dedi. Hani anima getirmek, Mow'dan ruhları kurtarmak ve dedi structure yani yapıları onarmak. Yapıları desteklemek veya tekrar yapmak gibi. One of them that every covenant has is a transportation network. So within your own zone, if you're a member of the Night Fae, within Ardenweald, there's a complex route network that lets you quickly access different parts of the zone. The Venthyr and Revendreth have a network of blood mirrors that can basically teleport you around. We want to make it so that, particularly if this is something you're investing in, you feel most at home, most comfortable in your zone if you're a member of that given covenant. Because bu da müthiş. Yani utility için bence müthiş bir özellik. Eğer bir Covenant'ı seçtiyseniz dedi o Covenant'ın map'inde mesela Night Fae'yi seçtiyseniz değişik böyle hani karmaşık bir sistem var ama sizi hızlıca map'in her yerine götüren dedi. Veya Revendreth'i seçtiyseniz Revendreth'te dedi Blood Mirror'lar var işte kan aynaları. Sizi map'in her yerine yani belli yerlerine böyle hızlıca teleport edebilen. Siz bir Covenant'ı seçip onun üzerine emek harcadığınız için o Covenant'ın sizin eviniz gibi hissettirmesi. Yani o bölgede hakimiyetin sizde olması, rahatlıkla hareket edebilmeniz, size hissettirmesi yani. Ait olduğunuz yer gibi hissettirmesi gerekiyor dedi. Bu da çok hoş mesela. Oyunda utility hep bir derece arkada kalmıştı. Hep bir derece arkada kalmıştı. Yani şöyle ufak bir örnek verirsek mesela Alliance'da, Boralus'ta iskeleye tahta koymak zorunda kaldılar gemiye direkt atlayabilmek için. Yani uçuş gelmediği zamanlarda. Çünkü oradan düşüp aralara sıkışan ve bug report yapan dünya kadar insan vardı. Bu da onlardan biri yani. Hani map'teki hakimiyetini siz o Covenant'taysanız o keyfi yaşamanız veya o kaliteyi yaşamanız önemli hale geliyor. That is where your powers are greatest. That is where your covenant's influence is greatest. Another structure that every covenant has is something called an anima conductor. So as I've mentioned, part of the plight of the Shadowlands is this lack of anima. Groves in Ardenweald that were once flourishing with magical energy are now desiccated, withered. Temples in Bastion lie dormant, deactivated. The constructs that once guarded them are... Örnekler veriyor burada işte Bastion'daki tapınaklar, işte bilmem neredeki şunlar, işte Night Fae'deki bunlar falan diye diyor. Restore the flow of the anima. Buradaki structure'lar varmış, yapılar. Biz bunları onarabiliyormuşuz. Yani eğer bunları onarabilirsek de anima dönüşümünü sağlayabiliyormuşuz. Yani Covenant'ımıza yine yardım etmek maksatlı oraya anima katkımız oluyor. Inactive. And anima is the answer to all of those things. And so what you're doing as you bring it back to your covenant, to your sanctum, is pooling it in a reservoir, but you also have the ability to direct the flow of anima outward toward your zone to regrow, reactivate these dormant parts of the space. Kendi bölgenize doğru yani animanızı bir yere verebiliyor musunuz ama aynı zamanda bunun yönünü de ayarlayabiliyor musunuz? Kendi bölgenize, kendi Covenant'ınıza göre hani akışını yön verebiliyor musunuz animanın? Now what that means in gameplay terms is you can send a stream of anima over to an area which will enable quests, treasures, events, outdoor world content in that area for you based on your choice on a given day. Tercihinize göre aynı gün içinde yani o gün içinde eğer siz animayı bir yerden bir yere yönlendirirseniz yönlendirdiğiniz yerde işte treasure'lar Türkçesi treasure'ın
Hazine. Hazineler, işte ödüller, word content yani hani word quest demeyelim sadece questler vesaireler falan aktif oluyormuş. Bu da aynı zamanda oradaki şekli değiştiriyormuş. Yani şey gibi düşünebilirsiniz. Hiyel'de siz quest yaptıkça bir fazına gelince Hiyel'de her yer yeşermeye başlıyor. Eğer yaptıysanız Hygel'da, Hiyel'de demeyelim ona, Mount Hygel'da bir görev serisini bitiriyorsunuz, orası yeşeriyor. Devam ediyorsunuz, diğer tarafı yeşeriyor. En sonunda Hygel'ı tekrar eski haline döndürüyorsunuz. Burada da anime akışını kontrol ederek belli bölgeleri aktif edebiliyorsunuz. Aktif ettiğiniz bölgelerde size özel eventler çıkıyor. Yani olaylar çıkıyor. As you upgrade your anima conductor, you'll have more options that you can unlock. And as you engage in the system in general, you can progress towards permanently enabling and reactivating these spaces, both so that you have the content available for you, but also so that you see the world change around you to an extent. This grove that once was withered and dead in Ardenweald will once again be blooming and flourishing with anima energy thanks to your efforts. Orada da aynı örneği verdi. Yani Ardenwold'da mesela kurumuş, çürümüş, ölü olan bir yer sizin eforlarınız yani sizin emekleriniz sayesinde tekrar hayata dönebilir. Bu da sizin için işte hani şey yapabilir dedi. Yani sizin sayenizde güçlenebilir dedi. Aynı zamanda bunları kalıcı olarak da aktif edebiliyor musunuz? Yeterli bir farmdan sonra herhalde artık farma gerek olmuyor. Oradaki map'i tamamen düzeltmiş oluyorsunuz herhalde. Bu da quest line'in bitişi ve sizin için aktif oluşu anlamına geliyor. And the events that were there will now always be up for you as a result of what you've done. The third system that every covenant has is a scouting map. This is an extension of the mission system that we first introduced back in Warlords of Draenor, and we've kind of tinkered with that formula a couple times since then. And I think the basic loop there, we've moved away from its central importance that it had in Warlords, and I think we're not looking to go back to, the Warlords era version of this being a source or the best raid gear in the game or what have you. But it's an outlet for some storytelling, some offline progression. So you have something waiting for you where you log in and something that you can maybe check in on in shorter sessions. Hani bu şey mission table'ların aslında değişmiş hali. Hani Draenor'da ilk defa bunu getirmiştik diyor garnizonlarla beraber biliyorsunuz. Sonra zamanla diyor tinkering dedi ona yani. Hani zamanla belli şeyleriyle oynayıp biraz daha değiştirdik. Legion Mission Table oldu. Sonra BFA'daki Mission Table oldu. Bu da aslında Shadowlands'in görev masası gibi düşünebiliriz. Ama buradaki hani şey dedi tabii ki de Draenor'daki gibi her şeyin merkezine koyduğumuz bir özellik olmayacak. Daha çok siz offline'ken takip edebileceğiniz yani offline takip edilebilecek oyuna girdiğinizde sizin orada gitmenizi yapmanızı bekleyen şeyler olacak temelinde dedi. But we want to add more depth to the system than what we had in the last couple of expansions. Birkaç expansion öncesinden biraz daha dedi derinlik eklemek istedik bu özelliğe dedi. What we have previously really is just it boils down to a coin flip. You're doing a simple matching game, matching counters to threats, and maybe you get up to 170% success chance to get your bonus reward and hope you get lucky. And really, if you didn't, there's nothing you could have done better, nothing you did right or wrong, and you either succeed or fail. Daha öncesinde diyor buradaki sistemler diyor belli bir yüzdeyle followerlarınızı gönderiyordunuz bir coin flip diyor yani yazı tura atmak gibiydi diyor. Belli bir yüzdeyle gönderiyorsunuz şanslı olmuyor umuyorsunuz oluyorsa oluyor olmuyorsa olmuyor gibi. Ama burada olay biraz daha değişik. We want to re-envision the foundations of that system to be something that is a better analog to the fantasy that we're trying to convey. The way a mission works in Warcraft isn't a coin flip. The way combat works in Warcraft, when you're sending these champions out into a dangerous area, isn't success or failure, it's nuanced gameplay with tanks and healers and melee DPS and range DPS as a party of combatants fight a bunch of enemies. Şey diyor World of Warcraft'ta hiçbir zaman diyor görevleriniz yani yaptığınız görevler bir yazı turu olayı olmamıştı diyor. Biz de bunu buraya aslında entegre etmek istedik. Bakın burada şey görüyorsunuz bir tank hero var. Daha doğrusu hero da demeyeyim de sizin follower'ınız. İşte DPS follower'lar, healer follower'lar. Yani siz burada bir dungeon setup'ı gibi kuruyorsunuz aslında bunu. Hani 5 kişiyle bu dungeon setup'ını hani bir düşman grubuyla çatışmaya gönderiyorsunuz. Hani bizzat siz mi yönetiyorsunuz bilmiyorum ama daha çok şey gibi turn based böyle Hearthstone'u andıran hatta Hearthstone Battlegrounds'u andıran bir yapıda hani şanstan biraz da sizin işte diziliminize karakterleri koyduğunuz yerlerle alakalı bir şey olacak anladığım kadarıyla. And so this is an abstracted form of that type of combat. It still will happen while you're offline, but there's a turn-based system here where you will level up your soulbinds, recruit additional champions and adventurers to bolster their ranks,
and send troops custom based on your covenant out to complete these missions and obviously bring back some of that sweet loot that you're looking for. There's a lot of depth to the system. We're going to have a early peek at it in our next couple of builds, and we'll continue to add more breadth to it over the course of the beta. Tam olarak dediğim gibi yani buna biraz daha derinlik eklemek istedik diyor. Bununla beraber zaten followerlarınızı kasabileceksiniz, şampiyonlarınızı katabileceksiniz. Hani soulbind'larınızı kasabileceksiniz dedi. Hani bu özellikle bunları yapabileceksiniz ve bunu offline düzeyde yapabiliyorsanız muhtemelen yani hani eski sistem gibi siz karakterlerinizi diziyorsunuz. Hani setup'ınızı ayarlıyorsunuz. Turn based bir sistemde birbirlerine saldırmaya başlıyorlar. Siz offline olsanız bile bu savaş devam ediyor. Kazanılırsa loot'unuzu alıyorsunuz. Ama daha böyle hani şans bazından, yüzde bazından sizin şeyinizle, stratejinizle Really curious to alakalı. hear initial hands-on impressions. Önümüzdeki birkaç build içinde bunları bildireceğiz dedi. Hani ve fikirlerinizi çok merak ediyoruz bununla ilgili dedi. Yani oyunun içine ekleyeceğiz. Siz de lütfen feedback verin gibi. And as always with all of our features, we want to jump in and react quickly to whatever feedback we hear. As before, adventures will also be supported in our mobile companion app, which will Ha evet. Mobil uygulaması da destek verecekmiş. Bu da demektir ki iş yerindeyken followerlarınızın stratejilerine bakabilir, tekrar tekrar gönderebilir, şey yapabilirsiniz olacak. Güzel. Yani mobilde bir turn-based oyun gelmiş gibi bir şey olacak aslında. be updated for Şurada bakıyorum mesela Shadowlands at the elit time of the falan var. expansion's release. O yüzden bayağı dungeon'a giriyormuş gibi Now, düşüneceğiz. those three features that I just talked about are something that every covenant has access to. They are universal. But Az önce bahsettiğim şeyler diyor her Covenant'ta var. Bunlar diyor herkes için geçerli. Ama burada dedi ki but hani sizin Covenant sanctumlarınız var. Bundan da bahsedeyim. Her Covenant'ın kendi içinde Class benzer Covenant hall'ları var. Hepsi birbirinden farklı. Hani herkesin görebileceği bir şey değil o. O Covenant'ı seçerseniz orayı görebiliyorsunuz veya o questlerle muhatap olabiliyorsunuz. Orayı seçmediyseniz siz sadece hani mevcut questlerini yapıp terk edip gidiyorsunuz gibi oluyor. Şimdi bu noktada hani each Covenant also has a unique feature demiş. Her Covenant'ın dediğim gibi kendi içinde kendine özel bir şey var. Özelliği var. each covenant also has a fourth structure that is unique depending on which covenant you've joined. Force structure dedi. Yani hani sanki şey gibi, kale gibi böyle. Bir nevi kendine ait hall gibi. Farklı konu seçenler birbirinden ayrılmıyor değil mi? Faction gibi değil. Hayır Cerberus faction gibi değil. Hani faction'ın aynı ama sen başka Covenant'a yardım ediyorsun. Questleriniz başka, yani kalasollarınız başka değil. Ya da Covenant ol. Now, I've been using the Venthyr a lot for as these examples, so let's start with them. If you are a Venthyr in Revendreth, you also have this fourth section of your sanctum known as the Ember Court. And what the Ember Court is, it's a hosting venue for pretty rad parties. Hani şey diyor burada, hani mesela Ventyr'e çok örnek verdim. Hadi Ventyr'le başlayalım dedi. Ventyr'in fort diyor orada. Hani fortress demek istemiyor da sanırım dördüncü demek istiyor. Fort bir kısmı yani farklı bir kısmı var. O kısma Ember Court deniyor. Bu Ember Court çok temelinde diyor hani böyle Red Party dedi. Bu kırmızı parti Ventyr'lerin vampir olduğunu düşünürsek aslında vampirlerin eğlence düşkünlüğüne yorabiliriz. Bu tarz partilerin yani konukların alındığı bir ortam dedi. If the culture of Revendreth, certainly before things really went off the rails in the events leading up to this expansion, was one of elegance, aristocracy, a lot of those tropes surrounding nobility. Hani dedi ki Ravendreath'in asıl özelliği bu olaylar olmadan önce yani bu kuraklık vesaire olmadan önce temel özelliği dedi. Hani aristokrasi, elegant olmak, hani kendini beğenmişlik, partiler böyle soylu kesim falan kısmı gibi böyle biraz kibir ve kendini beğenmişlik dedi. And part of what that means is showing off your influence by hosting grand galas for the most important individuals, not just from Revendreth, but from across the Shadowlands as a whole. Hani bu da diyor sizin diyor bu büyüklüğünüzü göstermeniz için diyor bunları ağırlamanız aslında. Bunlarla ilgilenmeniz diyor. Hani ilgilenerek diyor kendinizi göstereceksiniz diyor. Bu sadece Ravendreath'in işte bilinen, ünlü veya kahramanları değil. Aynı zamanda bütün Shadowlands'tan gelen şeyler de olabilir diyor. And the Venthyr were notorious for this. Your ally, as you join the Venthyr, Prince Renethal, is looking to reestablish himself, to reestablish a new order, and showing off his own influence and stature in that area. Ravendreath'teki bir karakter, Prince bir şey dedi şimdi bilmiyorum o karakteri. O Prince karakteri tekrardan her şeyi düzene koymak istiyor ve siz de Ravendreath'i seçerseniz o Prince'e bu noktada yardımcı oluyorsunuz. Yani kendini göstermek istiyor, show off yapmak istiyor diyor, gösteriş yapmak demek. And you're going to help him out as a loyal member of his covenant.
And the way that's going to play out is what's effectively, a self-contained minigame where you can go out, seek out guests, invite them to the party, not maybe literally arrange catering, but figure out the different services that are going to make those guests happy, play through the party in real time, maybe. Şey dedi işte burada yapacağınız şey o anda yani bunu yaparken e, böyle küçük oyunlar oynamak, mini games dedi veya hani gidip başka konukları partiye çağırmak gibi hani in real time dedi. Yani bayağı böyle aktif olarak sizin rol alacağınız partide gelen konukları memnun etmek dedi. Hani oyuncu olarak siz bu noktada yardımcı oluyorsanız hani bu da gerçekten güzel bir roleplay etkisi olmuş sanki oyuna. Fending off party crashers that are trying to disrupt the festivities. And at the end of the day, maximizing the happiness of all your guests. And ideally, if they're happy, on the way out, they'll give you a token of their gratitude in the form of, well, sweet Warcraft loot. Hani şey dedi, eğer dedi herkese hani mutlak şekilde mutlu ayırabilirseniz bu bazıları partiye saldırmaya çalışacak, bazıları düzeni bozacak. Hani bu da şey gibi olur muhtemelen ufak bir tahmin. Partidesiniz, partide işte biri geliyor bir anda size hostile oluyor. Hani siz de hero olarak bunu kesiyorsunuz. Ondan sonra hani kestikten sonra parti normale dönüyor. İşte partidekiler mutlu oluyor. Mutlu olursa da diyor giderlerken size tabii ki loot bırakacaklar memnuniyetleri olarak diyor. And to be clear, this is not gloom and doom, life or death, saving the Shadowlands stuff. This is just a fun side activity that has a remarkable amount of depth to it, but is there to allow us to flesh out the culture and the personality and the identities of these covenants, of these areas. Yani bu Shadowlands'ın ölümüyle kalımıyla alakalı bir şey değil. Bu daha çok hani bizim oyunun içine derinlik eklemek için, birazcık daha böyle hani karakterizasyonu oturtmak için bu şeylere karşı Shadowlands halkına karşı daha derinlik vermek adına, daha net göstermek adına yaptığımız bu tarz eventler dedi. Ama çok elzem bir şey değilmiş. Yapmak zorunlu değil gibi anladım buradan. You're not going to defeat the jailer by throwing the most badass party in the Shadowlands, but that is part of what being a Ventier is. Now, if on the other hand, you join the Kyrian in Bastion, their unique feature is called the Path of Ascension. Now, the Path of Ascension is driven by this unique soul mirror, whereby you can actually inhabit the consciousness of one of your soulbinds. So you can play, let's say, as the aspirant Pelagos, with a unique set of abilities, and go through a series of trials, gladiatorial combat against the most powerful souls of the Shadowlands that you will also go out in your adventures across the world and recruit and capture and bring back to fight within the Path of Ascension. This is a self-contained, combat-heavy system that has, a little bit of a boss rush feel to it. Ha, bu şey gibi olmuş. Kyrian'lar. Kyrian'ların olayı kombata odaklı bir olaymış. Mesela diyelim işte bir Soulbind'ınızın tipine bürünüp kendi Covenant olunuzda Soulbind tipine bürünüp o Soulbind'la bir maceraya çıkıyormuşsunuz. Bu Shadowlands'in en güçlü ruhlarıyla savaşmak, BGV'nize hoş geldin. En büyük güçleriyle savaşmak veya işte bir maceraya çıkmak olabilirmiş. Temelinde bunları yapıp sonrasında oradan işte hani kazanımlar sağlıyormuşsunuz. Nasıl ki Ventiriler partiye düşkün ve elegant vampirlerse diyelim tabiri caizse, Kyrian'lar da daha çok savaşçı böyle Herkül'ün eğer biliyorsanız Herkül'ün maceraları vardır. Görevler verilir, imkansız görevler ve Herkül hepsini başarır gibi. Bu da o tarzda bir durum oluyormuş Bastion'da. Biz nereye kaydık ya? Ha, pardon. Heh. Bu da hoş olmuş bence. Her Covenant'ın kendi içinde yani illa ki herkes raid pushlayacak diye bir şey yok. Yani daha çok böyle casual tarafına oyunun veya social tarafına etki edecek. Biraz daha böyle online değil de offline bir oyunmuş gibi hissettiren bir özellik gibi geldi. Back in Burning Crusade in Blades Edge Mountains. This is loosely inspired by that. It's the same kind of vibe. And this is available to members of the Kyrian. Now, if you joined the Necrolords of Maldraxxus, Necrolords are, and Maldraxxus is the source of the military might of the Shadowlands. This is a lot of the power that we saw manifested by the Scourge in the great floating necropolises like Naxxramas, and abominations like Patchwork and Ghouls and Geists, and the art of creating those creatures, the art of necromancy,
is most closely affiliated with Maldraxxus. Hani daha çok şey dedi, nekromansi ile alakalı olan her şey Maldraxxus'ta geçiyor dedi. Necrolords of Maldraxxus'ta dedi. Yani Necrolordlar, Maldraxxus şeyleri, Covenant'ları tamamen dedi aslında Abomination faktörü. Yani military force dedi bir de. Yani asker kuvveti, Shadowlands'in askeri kuvveti, Shadowlands'in güvenliğinden sorumlu olan kısımlar Maldraxxus kısmı dedi. O kısmı anlattı biraz. Ghoul'lar vesaireler falan. And so the structure you have as a member of the Necrolords is called the Abomination Factor. And this is a system whereby you can build fleshwork creatures, essentially, whether it's an abomination or a ghoul or a geist, to be the perfect housing for a soul that's in need of a physical form. Oho, bu çok eğlenceliymiş. Necrolordların olayı diyor. Necrolordların Sanctum'unda siz diyor bayağı oturuyorsunuz. Bir Ghoul olabilir, Abomination olabilir. Abomination'ı da biliyorsunuz Patchwork. Hani eğer Raid'e girdiyseniz Naxxramas Raid'inde boss var. Bu bizim bildiğimiz, Dota'dan bildiğimiz Page aslında. Bu tarz yaratıkları siz diyor fiziksel forma sokuyorsunuz. Bu forma sokma amacınız da diyor herhangi bir ruh varsa fiziksel forma ihtiyaç duyan onlar için bunları hazırlamış oluyorsunuz diyor. Now these souls have quirks and unique personalities and interests and abilities. So as you meet them, figure out what the right form for them is, and create a body for them to house, you can then adventure with them, unlocking various perks ranging from utility, extra gathering bonuses, to some combat perks. Combat perk'leri yani sizin DPS'inizi de etki eden şeyler, utility etki eden şeyler veya gathering'inizi etki eden şeylere de yine bu sizin yani bazı diye ruhların diyor belli özel istekleri var diyor, ilgi alanları var. O ruhlara göre tasarladığınız bu abomination faktöründen çıkardığınız o fiziksel bedenler ileride sizle beraber diyor görevleri yapmaya gelecekler ve yanınızda olacaklar. Sizle beraber venture edecekler diyor. Hakan hoş geldin. Aleykümselam. Bunlar da diyor size bu tarz bonuslar ve özellikler verecek diyor. The outdoor world. And again, as always, this is available to Necrolords only. Bu sadece Finally, Necrolord'larda if you're a member of the Night Fae of Ardenweald, Ardenweald contains in its innermost reaches a sacred grove known as the Queen's Conservatory. This is where powerful souls effectively germinate, rest, are infused with the surrounding energies of the forest, and are prepared for rebirth and return to the world of the living, because that is the essential function, one of the essential properties of Ardenweald. Queen's Conservatory diye bir yer varmış Night Fae'de. Bu Queen's Conservatory dediğimiz yerde aslında gelen ruhlar oturuyorlar, yani dinleniyorlarmış. Bu dinlenmenin akabinde hani hazırlanıyorlarmış. Bu dinlenmek bitiyor ve tekrar yaşayan dünyaya geri dönmek için ormanın enerjisini, çevresindeki ormanların enerjisini içine çekiyormuş. Now, the form that takes for you as a player, this is effectively a soul garden, and it is inspired and has some parallels to the farm back in Mists of Pandaria, where you are tending your own plots, you are expanding them, upgrading them. Mist of Pandaria'daki tarlalara benziyor dedi. Kendi kendinize ilgileniyorsunuz, genişletiyorsunuz, onları farmlıyorsunuz falan. Mist of Pandaria'daki tarlalar vardı. Eğer biliyorsanız önce tarlanız küçük bir bölge olarak başlıyordu. Sonra tarlanız işte reputation kastıkça oradaki pandalar size yardıma geliyorlardı. Bu pandaların yardımıyla beraber tarlanızı büyütüp oraya çiçekler ekebiliyordunuz, suluyordunuz, böcekleri temizliyordunuz. Bayağı tarım yapıyordunuz orada. Oradan da farmınızı yapıp dönüp Auctionhouse'da satıyordunuz falan veya Flaster için kullanıyordunuz. Bu da ona benzer bir şey. Siz de kendi yerinizi hazırlıyorsunuz diyor. Being able to, effectively fertilize them with different catalysts that are going to shape the consciousness of these souls as you nurture them back to life. So it's a bit more magical, but at the end of the day, its own branch of self-contained gameplay. And really, one of the core ideas behind this variety of features is to, reinforce the breadth of what Covenant choice is all about, and to make your experience slightly different from that of your peers as you journey through the Shadowlands. Shadow bunun diyor çok en temel amaçlarından biri, yani en temel amacı aslında Shadowlands'te diyor sizle beraber oynayan diğer insanlardan farklı hissetmeniz, birazcık da olsa tercihlerinizin farklılığını görmeniz, farklılığı göstermek diyor. Or when you're jumping at an alt and checking out a different Covenant, giving you a whole set of new fresh systems to explore and experience there. Ya da başka bir alt karakterinize geçip hani alt karakterinizde başka bir Covenant seçip başka bir tecrübeyi yaşayabilmenizi sağlıyor diyor. So we'll have a lot more to talk about with Sanctums. We'll have deep dive blogs on individual pieces of these over the course of the summer as beta progresses, but that's an overview of some of the new stuff that you're going to be seeing in Covenants as beta begins.
Beta başladığında bunların daha derin konuşmaları yapılacak diyor. Daha derin yerlere gelecek. Hani deep dive'larda konuşulacak zaten diyor ama hani şu an için ben bu PvP sisteminden bahsedildiğim için henüz PvP başlığına gelmedik. Belki son 17 dakikada bahsediyorlardır. Anlık çeviriyorum şu an. Now, some other new content. We are going to have coming up our last dungeon that we have not yet revealed, a max level dungeon called the Theater of Pain. Max Level Dungeon'ı daha hani şimdi gelecek, bu zamana kadar getirmemiştik diyor. Yeni gelen bir dungeon Theater of Pain'den bahsediyor. Beta'daki karakterler normale aktarılacak mı? Hayır, aklına. Öyle bir şey olmaz. Normaldeki karakterini beta'ya kopyalayabilirsin ama beta karakterleri beta'da kalır. Theater of Pain is a dungeon in the center of Maldraxxus, and this is really, it's an epic arena, and the dungeon takes place during an important event. There's this regularly recurring battle royale, effectively. Bu çok ilginç olmuş. Diyor ki maksimum level dungeon'ı, bu da epik bir dungeon diyor. Maldraxxus'un tam merkezinde bir arena diyor ve arenanın ortasında diyor hani böyle çok bir eventin ortasında olan bir dungeon diyor. Daha çok Battle Royale'i andıran bir şey dedi. Battle Royale mantığında nasıl bir dungeon olabilir bilmiyorum ama şimdi dinleyelim bakalım. Where all of the war houses of Maldraxxus send their greatest champions to fight it out, and to prove who is the strongest, who is the most powerful of all. Maldraxxus'taki bütün aileler diyor kendi temsilcilerini gönderip birbirleriyle savaştırıp kimin daha kudretli olduğunu, en güçlü kimin olduğunu belirlemeye çalışılan bir ortam varmış. Because that's a lot of what Maldraxxus is about. It's might makes right is the prevailing ethos there, and demonstrations of power and military might and cunning. Yani burada da diyor might makes right. Hani kudretli olan doğruyu belirler ya da düdüğü ne? Parayı veren düdüğü çalar diyebiliriz temel olarak bunu çevirirsek. Maldraxxus'un bütün olayı da bu diyor. Ne kadar güçlüysen o kadar doğrusundur gibi. O yüzden ne kadar kurnaz olduğu, ne kadar güçlü olduğu, ne kadar iyi savaşçı olduğunu belirleyen bir yer. This has, there are particularly complex layers to what's going on right now, given the strife that's gripping the Shadowlands, that make these particular games perhaps the most important and the weightiest in recent memory. And you find yourself as an adventurer, as a party of adventurers, plunged into this conflict. And the way that's going to play out is as a very non-linear dungeon experience. Hani diyor ki siz diyor kendinizi maceracılar olarak diyor yani hani bizim adventurers diyorlar ya bize. Maceracılar olarak diyor kendinizi bu olayın ortasında bulacaksınız diyor. Ortasında bulduğunuz için hani bir anda mevzuya dahil olacaksınız. Ama diyor very non-linear dedi. Hani doğrusal olmayan yani King Celest'in başından girdim ve sonundan çıktım ve bitti gibi değilmiş. As you choose which of the different factions you're going to engage with first, as you traverse the catacombs and the tunnels beneath the arena, ultimately culminating in a final encounter where we'll see if you, or well, the five of you, can emerge victorious as the ultimate champions of the Theater of Pain. Buraya tekrar şu kısmı bir saniye. Ultimately culminating in a final encounter where we'll see if you, or well, the Girdiğiniz zaman hangi aileyi seçtiniz? Yani Maldraxxus'taki hangi tarafı seçtiniz diyor. Bunun altındaki işte mezarlar, katakompslar, yine bunun altındaki tüneller. Hani bu tünellerden son boss'a çıkmanız vesaire. Bunların hepsi diyor o 5 kişinin başarılı olup olmayacağını belirleyen faktörler diyor. O zaman boss veya yollar değişiyordu muhtemelen. Yani düz yani girdiğinde en kolayını seçmek veya en zorunu seçmek gibi bir durum olacak muhtemelen. Mythic Plus bile olsa eğlenceli gibi görünüyor. the five of you can emerge victorious as the ultimate champions of the Theater of Pain. And Bu bizde ne var mesela? Şu anda Freehold'da buna benzer bir şey var. Ama Freehold'da her hafta oyunun kendisi belirliyor. Sen belirlemiyorsun. Mesela Freehold'un ikinci boss'u biliyorsunuz 3 kaptan. O 3 kaptandan birisini eventte dostunuz yapıyorsunuz. Kalan ikisini de alıyorsunuz Freehold'da. Ama burada diye düşünebilirsiniz mesela. Gittiğiniz zaman istediğiniz kaptanı yanınıza çekebilmek için 3 eventin de aktif olduğunu düşünün. Hani hangi kaptanı istemiyorsanız o eventi aktif ediyorsunuz. Sonrasında dönüp hani iki boss'u kesip devam ediyorsunuz gibi olabilir. Çok eğlenceli göründü bir gözüme. as with all things Maldraxxus, the prevailing decor here is super metal, so expect more of that as you enter this dungeon. Next up, we are going to be revisiting the outdoor space of the Maw. So this is really where it all began for us in the Shadowlands. We just saw a couple of weeks ago in Alpha that initial venture into the Maw. Mow'a geri dönüş dedi. Hani burada dedi. Yani her şeyin başladığı yer Mow'du.
Ve dönüp gideceğimiz yer, yani o dış dünyasına, mob'un dış dünyasına döneceğimiz yer de orası dedi. Domain of İşte the onu jailer anlatıyor. as we went in from Ice Crown Citadel, not knowing what was going to await us on the other side. What we found was a horrific array of forces that we can't hope to overcome. We just barely escaped from the jailer's clutches. Neredeyse çok ucu ucuna kaçtık diyor. Explore the rest of the Shadowlands. Jailer'dan Well, Oribus'a now, as we kaçmışız. hit level 60, as we are max level, with the power of a covenant behind us, it's going to be time for us to return to this place. 60 level olduğumuz zaman arkamızda Covenant'ımızın gücüyle de bizim için geriye dönüş vakti başlıyor demektir. Where it all began, to go into the Maw with the goal of investigating, exploring, trying to understand more of what the jailer is up to and how we might thwart those plans. Hani oraya gitmekteki amacımız da diyor, Jailer'ın hani amacının gerçekten ne olduğunu anlamak ve aynı zamanda bu planları işte bozmaya çalışmak. So fortunately, early on in our visits into the Maw, we're going to encounter probably the one singular being in all of the Maw who doesn't actively want to kill us, at least as far as we can tell. This mysterious broker known as Venari. Hani oraya gittiğimizde de diyor bizi bütün Mao'da öldürmek istemeyen, yani en azından öyle görüyoruz diyor, öldürmek istemeyen tek kişi Broker Venari ile tanışıyoruz diyor. Venari is kind of huddled away in a small cave in the outer reaches of the Maw, and you will be able to work with her to investigate and explore, gather precious artifacts and resources from throughout the Maw that will Hani bu Venari ile beraber küçük bir mağaranın içinde duruyormuş. Oradan onunla beraber başlayıp keşfediyoruz. Hani ilerliyoruz, araştırıyoruz ve buradaki amacımız da işte bizim için değerli olan artifactleri, yani silah da demeyelim ona da, hani değerli, kıymetli şeyleri toplamaya çalışıyoruz. will maybe make it a little bit more of a hospitable place for you, give you more information, increase your ability to traverse the Maw, as well as improve your effectiveness. Quartermaster'ımız da olacaktır muhtemelen The Venari. Maw is really inspired by a lot of our more sandboxy endgame content in the past. Most recently, probably Mechagon from the Rise of Ashara patch that we Mov diyor daha çok hani böyle o sandbox dediğimiz tarzda diyor bir yer diyor. Yani daha çok bugün Mechagon'a benzetebiliriz had dedi. in the middle of Battle for Azeroth. But those roots go all the way back to places like Timeless Isle. This isn't a place where you're going to bring up your map and see a bunch of world quests and clear direction. It's more about a loose structure, general broad objectives, and then lots and lots of discoverable gameplay. Hani birçok şeyi keşfedebileceğiniz bir şey var diyor. Yani gidip de 3-4 tane world quest görüp yapabileceğiniz bir yer değil. Daha çok belli şeyleri yapıp işte yapıları oluşturup çokça şeyleri keşfedebileceğiniz bir yer. So we can't wait to have people jump in here, let us know what you think. İnsanların oraya girip de One of ne the really düşündüğünü fun söylemelerine challenges dair in creating this sabırsızlanıyoruz experience was diyor. trying to create gameplay that reflects the fantasy of the space. You are not welcome here. This is not a place full of flight paths and inns to set your Hearthstone and people who are welcoming you at every turn. Hani burada şey diyor, hani burası diyor tam olarak o hissiyatı vermesi için burası diyor sizin hoş görüldüğünüz bir yer değil. Yani öyle her yere uçuş, flight pad'leriniz olacak, her yere uçuş yapabileceksiniz veya oraya giren herkes sizi selamlayacak, yardımcı olmaya çalışacak diye bir yer yok. Burada istenmiyorsunuz diyor. WoW'da. Everything in the Maw rejects your very existence and presence there. You do not belong here. Hani WoW'daki her şey sizin diyor varlığınızı reddediyor. Siz oraya ait değilsiniz diyor. And everything you do is under the watchful eye of the jailer. Yaptığınız her şey diyor tamamen Jailer'ın gözetimi altında diyor. Jailer görüyor yani. Where if you raise a bit too much of a ruckus, you are engaging in making a bit too much noise, fighting too many big champions, calling the attention of the jailer upon you, you're going to need to beat a hasty retreat if you want to get out there and if you want to escape with your life and your hard-won earnings intact. Şey diyor burada diyor işte çok fazla şampiyonla savaşırsanız, çok gürültü çıkartırsanız, çok dikkat çekerseniz Jailer'ın dikkati de sizin üzerinizde artıyor. Böyle olduğu zaman da hani eğer canınızla ve hani kazandığınız değerli şeylerle geri dönmek istiyorsanız ivedilikle geri çekilmeniz gerekiyor diyor. So I'd like to share with you a quick video that's just a look at what the Maw is like in motion. Mow'un hani nasıl olduğuna dair size ufak bir video gösterelim dedi.
oyunu bıraktıktan sonra bu anlattıklarını geri döndüğümüzde yapabilecek miyiz? Yani oranın kontenti gibi düşün. Yani şey gibi ben biraz şuna benzettim. Bu mantık tam olarak değil de hani bir benzeri Suramar'da vardı. Legion'da maksimum level'e geldiğimizde Suramar'da bir questline başlatıyordunuz. Sizi Talis'e yönlendiriyordu. Suramar'daki her şey, herkes size düşmandı. Suramar'ın içinde belli başlı yerlerde sizi işte kollayan, daha doğrusu yardımcı olan ajanlar vardı. Siz Talisa'nın selamıyla o ajanlara gidip Suramar'ın içinde belli yerleri güvenli bölge sağlamaya çalışıyordunuz. İstihbarat topluyordunuz. İşte Suramar'ın Legion'la olan anlaşmalarını bozmaya çalışıyordunuz. Hani bunun dönüşünde Insurrection Questline'i başlıyordu. Sizi en son bir raid'e götürüyordu. Raid'de Gul'dan'ı öldürüp Suramar'ı tamamen ele geçirmiş oluyordunuz. Hani bunu ona benzettim. Ama Suramar'da bu tarz işte hani içeriye gir ve orayı terk et. Yani bir time gate gibi bir durum yoktu. Burada onun olması biraz daha olaya aksiyon katacak. Örnek veriyorum. İçeri girdiniz. Ben öyle tahmin ediyorum şu an. MOV'a girdiniz. Belli questleriniz var. Keşfetmeye başladınız. Bir yere kadar ilerlediniz. Bir yerde sizden sürekli haber gittiği için Jailer'ın muhtemelen üzerinizde bir debuff'ı artacaktır. Siz o sırada işte diyelim ki 10 tane kristal topladınız. 50 tane altın aldınız. 28 tane gem buldunuz neyse. Hani eğer orada ölürseniz ya da Jailer sizi yakalarsa muhtemelen ruhunuzu kurtarmak için işte bunların hepsini bırakıp kaçmaya çalışacaksınız falan gibi bir durum oluyor diye düşünüyorum. Hani biraz daha time gates olup aksiyon eklemişler ama Suramar'a benziyor gibi bence. Bayağı Balrog olmuş. Suramar'dan nefret ederdim demiş Akrom. Ya ona benzettim ben açıkçası. Önümüzdeki yol All right. diyordu. So yeah, it's like a super desolate place, but awe-inspiring in a terrible way. So those are some of the specifics that we've just covered. I also want to lay out a bit more of what lies ahead as beta unfolds across the summer. Later this month, we'll be kicking off formal raid testing of our Castle Nathria raid. Castle Nathria testingi yani yeni gelecek raid'in testi bu ayın sonunda başlayacaktır. Bu ayın sonlarına doğru. Raid testleri başlıyorsa paket expansion'ın yakınlaştığını gösterir bu da. Bu da hoş bir haber. This is a 10 boss raid in the zone of Revendreth. Ravendred'de 10 boss'luk bir raid. Ultimately going to face off against the Venthyr Lord Denathrius, who is one Venthyr Lord Denathrius'a karşı of savaşacakmışız. the major power players in the Shadowlands. It's just incredible gothic fantasy. Our encounter team and our dungeon art team had a blast making this. We can't wait to get people in there. As always, İnanılmaz bir gotik fantezisi var diyor. Yani sanat takımımızın yaptıklarını göstermek için sabırsızlanıyoruz diyor. we'll have focused testing windows for normal, heroic, mythic, and raid finder difficulties. And as we get on in the beta, we'll be looking to specifically have some targeted invites for experienced raiders who can give us the feedback that we need to get the tuning right on difficulties like mythic. İlerleyen zamanlarda da diyor tecrübeli raider'lara diyor beta invite'larını özel olarak atacağız. Onlardan da boss'ları deneyip hani bize işte özellikle mitik zorluğunu balanslamak için, ayarlamak için hani neler yapılmalısına dair feedback isteyeceğiz dedi. Also later this month, we'll be kicking off Shadowlands Mythic Keystone Dungeons. Bu ayın sonuna doğru Shadowlands'in mitik keystone'ları da gelecekmiş. Bu müthiş bir haber. Umarım beta'da olursam bunların hepsini yayında beraber inceliyor olacağız We want zaten. to get these in your hands as quickly as possible. As soon as max level content is unlocked, we want to enable Mythic Keystones. We'll probably have a vendor that just sells Keystones directly just to facilitate testing. Early on, we just want to get initial feedback on how our dungeons are playing with the core Mythic Plus affixes, so we can hear quickly, where things like bolstering or necrotic or bursting are extra frustrating, and make sure that we're making any tweaks early on to make the experience that you have ultimately when Shadowlands comes out the best one possible. Later on in beta, we'll also be revealing for focus testing our first Shadowlands seasonal affix, as well as some potential other tweaks to the system. You have done well. Cosplay TN takip etmiş. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Takibin için çok sağ ol. Şimdi burada şey dedi. Mythic Plus'ları dedi hani olabilecek en erken şekilde size ulaştırmaya çalışıyoruz. Zaten orada bir NPC olacak. NPC'den key'leri alıp Mythic Plus'ları yapabileceksiniz. Aynı zamanda seasonal affix yani ilk raid'e bağlı olan sezonsal affix de gelecek. Hani olur da işte siz dungeon'ın içindeki moblarda bolstering, bursting veya nekrotik gibi şeyler hani ekstra sıkıntı yaratıyorsa bunlarla ilgili de ivedilikle çözüm bulmak adına da paylaşıyor olacağız dedi Mythic Plus'ları. Legendary rune crafting is something we're really excited to let people get their hands on. This is something we talked about way back at BlizzCon, and this is the expression of legendary items in Shadowlands. So
Şu ana kadar demediler cosplay, low play server bileşimleriyle ilgili low population server bir şey dediler mi diyor. Yok daha demediler. Legendary Rune Crafting işte herkesin mutlaka hani eline atacağı bir şeydir dedi. Hani orayı okurken bir ufak bir kaçırdım biraz geriye alayım. Well as some potential other tweaks to the system. Legendary rune crafting is something we're really excited to let people get their hands on. This is something we talked about way back at BlizzCon, and this is the expression of legendary items in Shadowlands. So for those of you who remember Legion, and really throughout the history of World of Warcraft, some of the coolest loot we've ever made has had that orange color, orange border. When you see a legendary item, it's usually something that's going to transform your gameplay and unlock an all new level of power within you. And one of the big points of feedback that we got that was frustrating in Legion was centered around how these items were obtained and the lack of control over obtaining them. Burası önemli. Yani bunu anlamış olmalarını çok sevindim gerçekten. Diyor ki yani Legion'daki Legendary itemları hatırlarsınız dedi veya daha önceki Legendary itemları. Hani o turuncu çerçeve, o Legendary item size geldiği zaman oyun stiliniz baştan başa değişiyordu. Oyuna yöneliminiz baştan başa değişiyordu. Hani sizi çok güçlü kılıyordu dedi. Hani de bu çok hani nasıl söyleyeyim bununla ilgili de aldığımız feedbacklerde bunların nasıl elde edildiğine dair çok fazla şikayet almıştık dedi. Bu arada şunu söylemeyelim, o kadar iyi bir şey yapıyorsun ki senin şu an yaptığını yapan herhangi bir Türk genç yok. Her şey için sağ ol, teşekkürler demiş. Ne demek Akronak? Ben bunu YouTube'a da atacağım bu arada. Hani bu YouTube videosu olacak. Lütfen siz de arkadaşlarınızla, İngilizce bilmeyen insanlarla veya hani haberi olmayan insanlarla paylaşın. Herkes öğrensin. Yine de dediğim gibi beta invite'ı da alırsam zaten buradan aktif olarak her şeyini çözüyor olacağız beta'nın. An item that was tremendously powerful. You'd seen videos featuring it. You were really excited to get it, but there was nothing you could do to earn it, you felt, unless you got lucky. Hani diyor, hani bunları yaptıktan sonra siz diyor her şeyi yapıyorsunuz ama diyor şanslı olmak dışında bunu nasıl elde edeceğiniz kısmında hani sadece şansa bağlı olmak biraz dedi yani kötü. Shadowlands is really aiming from the outset to address those concerns and to give you a ton of agency and control over how you seek out and earn your legend. Hani legendary'lerinizi nasıl alacağınıza dair yine sizin kararlarınızda bir sürü dedi sizin etkili olabileceğiniz kararlar var. So early on, as you venture into Torghast, Tower of the Damned, you're going to encounter this mysterious runesmith who's chained up, shackled in a Hannibal Lecter style cell. Hannibal tipinde diyor bir tane diyor göreceksiniz diyor. Hani zincirlenmiş böyle bir tane kişiyi göreceksiniz diyor. İlk defa Torghast'a girdiğiniz zaman, daha ilk adım attığınız zaman. In the bowels of Torghast. And what you'll learn pretty early on is that this runesmith wields some of the same power, that power of domination that was once used to craft incredible artifacts like Frostmourne or the now shattered helm of the Lich King. Lich King'in şimdi kırılmış olan miğferi veya Frostmourne gibi çok güçlü silahları yapabilecek güce sahip olduğunu keşfediyorsunuz bu kişinin de. And by recovering essence from Torghast, as well as scraps of this ancient runic knowledge that you can bring back to the smith and awaken locked away memories, the runesmith will be able to make for you, to imbue an item with power that you get from a tailor, blacksmith, leatherworker, depending on your armor type. The runesmith can make a legendary of your choice for you. Hani bu diyor sizin bu oradaki işte sizin tanışacağınız bu blacksmith diyor sizin aynı zamanda hani işte şeylerinizi yapabileceği gibi tailoring, leatherworking, blacksmith gibi şeylerini yapabileceğiniz gibi legendary itemlarınızı da yapacak diyor. Hani Torghast'tan topladığınız esansları ona getireceksiniz. O esanslarla beraber craftladığınız legendary'nin statlarına kadar karar verebiliyor olacaksınız. That way you can look at those amazing bracers or gloves or boots or whatever you're seeking and work towards it, earn it, and then begin your next project. A lot of these legendary powers are throwbacks to some fan favorites from across really the past dozen years. Everything from Legion legendaries to old set bonuses to powers that are brand new Torghast powers that you'll be able to use temporarily within Torghast, but sometimes permanently imbue a legendary item with. Torghast'ta geçici olarak kullanabileceğiniz güçlerin bazıları geçmişteki Legion Legendary'leri ve onun da daha öncesindeki en çok sevilen veya beğenilen set bonuslarının özellikleri Legendary'lerde görülecek dedi. Yani Torghast'ta geçici olarak aldığınız bu güçler aslında oyunun içinde size hani Legendary ile beraber kalıcı olarak da sizin olabilecek dedi. Part of the idea is really this ancient runic art is the source of many of those powers. Items from the Shadowlands that have found their way out
into the world over the years. And finally, they can be yours. Hani en sonunda da sizin olabilirler dedi. Yani biraz övdü ama hani bu konuda ufak bir yorum yapmak istiyorum. Gerçekten bu çok önemli bir şey. Yani RNG faktörünü oyundan birazcık olsun geri çekip oyuncunun isteğine, oyuncunun yönelimine ve oyuncunun oyunda geçirdiği zamana ithafen item alabilmesi, hani bunların ilerleyebilmesi bence çok önemli bir şeydi. Hani her şeyi şansa bağlayıp bu sefer de düşmedi ya deyip çıldırmak veya oha düştü yaşasın demek kısmındansa kendi emeğinle, kendi odaklanmanla ilerleyip onları kazanabilmek, alabilmek, ne zaman senin olabileceğini tahmin edebilmek bence çok efektif. Yani bir MMO'da olması gereken şey. Covenant campaigns. So I didn't touch on this when we were talking about covenants earlier, but each covenant, once you join them, has a max level narrative quest arc associated with it. Nemesis hoş geldin. Hani diyor ki Covenant'ın campaign'leri de varmış. Yani campaign'i biliyorsunuz. Genelde her oyunda vardır. Yani hikayeyi anlatan kısım. Hani Covenant kısmında buna değinmedim ama dedi her Covenant'ın kendi içinde max level'de bir hikaye anlattığı bir quest line'ı var dedi. This is similar to the war campaign that we had in Battle for Azeroth, where Battle for Azeroth'taki War campaign'e benzer bir şey dedi. there was an alliance campaign and a horde campaign. This time around, there are 4 distinct campaigns of roughly that size and scope, depending on your covenant. And through playing through this, you will earn cosmetic rewards for your covenant, unlock an additional soulbind. Şey dedi, bu campaign'i bitirerek dedi Covenant'ınıza ait kozmetik ödüller kazanabilirsiniz. Bu da muhtemelen Covenant seti. Öyle tahmin ediyorum. Veya Conditional Soulbind dedi. Yani Conditional Soulbind de hani duruma göre kullanabileceğiniz hani bir Soulbind falan mı geliyor veya Soulbind özelliği mi geliyor onu da göreceğiz. And really experience the full extent of your covenant's perspective on the world and the events of the Shadowlands. Shadowlands'taki olaylar ve dünya üzerinde Covenant'ınızın bakış açısını tam anlamıyla gösterecek bir şey dedi. Focus PvP testing. Bu çok önemli. Evet PvP'ciler, yayındaki arkadaşlar buraya odaklanın. Also, before too long in beta, we want to kick off some focused PvP testing. We want to set up an environment where we can unlock all of these systems. We're not trying to test the progression and the rate at which you earn them here, but we want to just let you have access to soulbinds, conduits, legendaries, all the rest, and get early and rapid iteration on arena, battlegrounds, just general PvP combat testing at max level, so that we can make sure that we're both reining in any outliers, but also just dialing in the overall pacing of combat. Müthiş olmuş. Yani gerçekten müthiş olmuş. PvP'cileri çok sevindirecek bir haber bu. Hani dedi ki diğer işte PvE content'i gibi tek tek bunları farmlamak yerine PvP'ye odaklı testing yapan insanlara Covenant'ları, Soulbind'ları, Legendary'leri her şeyleri de aktif edeceğiz. Erkenden arena, Battleground, RBG gibi kısımlara girmelerini ve bunları balanslamak için işte bunları dengelemek için denemelerini isteyeceğiz diyor. Yani PvP'cilere yani beta'da PvP yapan insanlar her şeye erişim açık olarak şekilde deneyip bunların dengelenmesi için muhtemelen çok ciddi feedback alacaklar. Bu müthiş bir haber. Yani oturup da Twilight Devastation'la arenada tek yemek zorunda kalmayacaksınız. No one likes those matches that go into super high dampening. The other end of the spectrum, no one wants matches that are over in 20 seconds in some. Hani kimse işte high dampening dediği biliyorsunuz arenaların içinde bir özellik var. Arenada süre geçtikçe aldığınız heal düşer. Hani bu da %70'e %80'lere geldiğinde artık healer faktörü ortadan kalkar. Burst'ü kalan diğerini keser ve biter. Temeli budur. Kimse böyle maçları sevmez. Kimse 20 saniyede biten maçları da sevmez dedi. Crazy burst or proc window. So the earlier we can get that in front of you, the sooner we can start really dialing it into what it needs to be. As part of that also, it's kind of the opposite end of the spectrum, we do want to test the pacing of progression and rewards and the rate at which things are earned. And to make that as organic as possible, we'll be probably wiping the existing characters that people have had in the alpha environment probably by the end of this month, and enabling character copies, which will set up end-to-end testing as you can come in with your characters from Battle for Azeroth, level up through Shadowlands, replace your gear organically, earn the rewards you're going to earn, and start giving us feedback on how all of that feels. Bu ayın sonuna doğru dedi. Alfa'dan gelen karakterlerin hepsini sileceğiz. Hani insanların karakter kopilerini aktif edeceğiz. Battle for Azeroth'tan kendi getirdiğimiz karakterlerle organik bir şekilde karakterlerinizi kasıp, itemlarınızı değiştirip hani organik olarak tam olarak ne yapacağınızı belirlediğimiz bir sisteme sokacağız ki hani test tam olarak sağlıklı bir sonuç versin diyor.
So I think one of the things we've learned over the years in making these expansions is there's a whole lot that goes into them. There's a ton of moving parts, there's a ton of systems, and we can make our best guesses as to how players are going to interact with them. But there's no real substitute for having the whole thing stood up end to end, having people go through it. And rather than having those regrets that we sometimes have a month or two into an expansion where we realize that we missed the mark on some aspect of that progression, we want to really do as much of it as possible during beta so that when the game comes out for real, it's everything that it needs to be. Yani bu zamana kadar öğrendiğimiz tecrübelerden yola çıkarak hani sadece tahmin yapabiliriz ama hani sizin burada bunu hani beta'da deniyor olmanız, yapıyor olmanız oyunun geldiği zaman da hani bütün sorunların hani elimizden geldiğince kaldırılmasını sağlar diyor. Güzel ders çıkarmışlar. And that's really the theme of the month ahead. We have some work to do to finish fleshing out the structures that we just described, but most of the rest is going to be polish, responding to feedback, iteration, and finally, tuning. I'm going to talk a little bit about tuning because I know it's a hot topic. Balance is always, the most controversial, one of the most central topics in community discussion, and has been forever in WoW. Tuning is the last thing that we do. In the early parts of alpha and beta, we're basically just looking for extreme outliers where things might be so far out of whack they disrupt the feedback that we get. If something is so overpowered that it trivializes content, well, we have to fix that. Otherwise, all of our feedback on, let's say, Torghast is going to be tainted because Ben burada bir durdurayım şey dedi yani en son yapacağımız kısım yani bu önümüzdeki ay göreceğimiz şeyler. Bunlar dedi hani oldukça fazla polish dediği kısım mesela parlatma yani cilalama dediğimiz kısım hani cilalayabilecek yani onu söyleyebileceğimiz kısım. Bu ne demek? Mesela Siege of Borealus'ta petlerinin suda boğulup ölmeyecek mesela pushbackleyip. Yani onun gibi bir durum. Hani BFA yeterince polish olmadığı için çok saçma absürt bug'lar ve glitch'ler vardı. Bu glitch'lerin olmaması, iteration'ların olması ama asıl en önemli kısmı dedi ki biz her zaman tuning'i en son anda yaparız dedi. Hani en son ana kadar bekleyip hani doğru feedback'leri alıp hani balansı, dengeyi, tuning kısmını da en sonunda da halletmiş olacağız dedi. Yani halletmeye çalışacağız dedi. Someone's walking through one-shotting things. Or if something is so weak that it doesn't matter if it's theoretically fun, it feels terrible to use, or no one wants to use it, we don't get feedback on it, we need to fix that. But beyond that, we really want to focus first on shoring up the conceptual foundations of what we're building. We want to make sure that the abilities, the systems, and everything else feel fun, that they sound exciting as ideas. And then once we've gotten to a place where we're confident in those foundations, the natural next step is to dial them in so that they're well tuned. And so Burası müthiş. Yani bu kafaya gelmiş. Gerçekten şu an yalan mı söylüyor bilmiyorum. İyi bir avukat olduğu için mi böyle konuşuyor? Gerçekten bilmiyorum ama dedi ki hani bizim dedi temelde ilk amacımız dedi bir şeyleri planlarken yaparken oynaması eğlenceli hani ve heyecanlandıran bir şey olmasını istiyoruz dedi. Bunu sağlayabilirsek bunu sağladıktan hemen sonra tabii ki dengeli olmasını istiyoruz dedi. Hani o zaman şu anda öncelik verdikleri kısım size eğlenceli gelmesi, size keyifli kılması. Hani bazı şeyler işte yürürken her şeye tek atarken bazı şeyler o kadar zayıf ki hani kimse oynamak istemiyor gibi durumlar oluşabilir. Bunlar tune'lar yani bunlar dengelenecek. Ya biz dengelemeye çalışacağız ama önce eğlenceli olması sonra dengeli olması. if you're looking at the way things are in alpha now and saying to yourself that, I don't know, hypothetically speaking, the best choices are 40% better than what you might pick if you were just trying to, go after what looks fun, that's because there's a key part of the process here that just hasn't happened yet. Now, I don't want to say, just wait until after beta, it's only beta. We sometimes get that wrong too, but there's a deliberate process that we approach for a reason. Because we want to make sure that we're using the majority of our bandwidth to fix bad ideas rather than potentially trying to polish something that ultimately is fundamentally flawed. So for example, we've heard a lot of feedback recently on the Ardenweald Paladin ability, the Covenant ability, Blessing of Seasons. And we tried a couple different versions of that. Ultimately, we're at this point going to go back to the drawing board and fundamentally redesign the way that ability works because it has some fundamental flaws that make it very challenging to balance, but also not even necessarily as fun as we'd hoped it would be. And so Dedi Ardenweald'un Paladin ability'si dedi mesela son zamanlarda sürekli feedback aldığımız kısım o ability'nin ne olduğunu bilmiyorum. Bu ability dedi mesela birkaç farklı yöntem denedik. Hani ama çok zor oldu dedi dengelemeye çalışmak. Muhtemelen redesign edeceğiz dedi. Baştan ayarlayacağız onu dedi. Bu ayarlama sırasında hani çok eğlenceli olmadığını görüyoruz dedi. Bir şeylerin eğlenceli olmadığını yapıyoruz dedi. Yani fark ediyoruz dedi.
having put a lot of effort into tuning that would have potentially masked an underlying problem, or at best just been a distraction from the more important work that we could have been doing in the meantime. And so as the sort of original creative work of Shadowlands comes to a close, as we move out of that phase, the phase that lies ahead of us is going to have lots and lots of tuning and polish that will continue all the way up to the launch of the expansion later this year. So I just want to say thank you. Thank you for joining us today. Burada da durdurabiliriz. Yani ben işte teşekkür ederim vesaire falan diye açıkladım ama şimdi yani kısaca böyle bir genelini yorumlamak gerekirse konuşmanın, siz de artık chatte aktif olarak hani chat'e çok dönemiyordum hani dinleyip çevirdiğim için. Hani aktif olarak düşündüğünde bence hani Ian'ın burada daha önceki iki expansion'daki konuşmaları ve açıklamaları ve söylemlerine karşılaştırmam gerekirse çok daha ılıman, çok daha ders çıkarmış gibi göründü bana. Ve oyuna getirdikleri bu ekstra özellikler, bu nasıl söyleyeyim, oyuncunun tercihlerinin öne çıktığını gördüğümüz bu şeyler yani ispat ediyor ki hani Blizzard bu noktada yönünü biraz daha doğru yere çevirmiş. Çünkü Legion RNG'sinden sonra BFA RNG'siyle çıldıran bir oyun komünitesini tekrardan hani normale çevirmek, kendi emekleriyle bir şeyleri kazanmalarını sağlamak hani bence önemli bir düstur olmuş hani bu noktada. Hani ben beğendim. Hani çok kötü diyemem. Müthişti, bayıldım da diyemem. Yani ikisinin arasında bir yerde. Ama yüzlerini döndükleri yer, yapmaya çalıştıkları yer, Ian'ın anlatmaya çalıştığı şeyi düşündüğümde evet diyorum ki gerçekten yani emek sarf ediyorlar. Yani bir şeyleri çözmek için emek sarf ediyorlar. Burada doğru community feedbackleriyle hani bunların daha da ilerleyeceğine, bunların hani daha da anlamlı bir yerlere geleceğinden eminim yani diyebilirim. Umarım sizin için faydası olmuştur. Hani benim kısa yorumum buydu. Hani dediğim gibi bu kanalda yeni gelen her türlü kitabı, haberi, videoyu vesaireyi çevriliyor olarak bulacaksınız, içerikleri bulacaksınız demiştim. Hani bu bir YouTube videosu olduğunda YouTube'dan gelen arkadaşlar, YouTube'da gören arkadaşlar kanalı takibe alabilirler. Buradan dilediklerini solabilirler. Hani ve biz burada eğer ki beta gelirse de beta'da aktif olarak zaten bunların üzerine çalışıyor oluruz diyorum. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim diyeyim. Normale döneyim.